Herkese merhaba. İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemlerin modası olan bu eldiveni çalışacağız. Bakın şöyle bordo ip kullandım ve bordo krem çalıştım. Ve 2 tane inci diktim şöyle. Bakın gayet şık, kolay bir eldiven. Hemen yapabileceğiniz, hemen kullanabileceğiniz, hemen hediye edebileceğiniz bir eldiven çalışması oldu. Şöyle kabanlarınızla, kaşe kabanlarınızla, montlarınızla çok zarif kullanabileceğiniz bir çalışma oldu. Kullandığım malzemelere başlayalım isterseniz. Ben şöyle koton ip kullandım. Dilediğiniz koton iple, dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Bunda böyle koton ip kullandım. Şu şekilde krem rengi içinde ayrı bir renk ip kullandım ve 3 numara tığ ile çalıştım. Bakın şu şekilde malzemelerimiz o kadar. Şurada da 2 tane inci lazım. Eğer inci kullanmak istemezseniz ipten fiyonk da çalışabilirsiniz. Öyle sade de kalabilir. Gayet şık duruyor bence. Bu şekilde malzemelerimiz bu kadar. Dediğim gibi her iple örebilirsiniz. Şöyle bakın. Ben bir farklı iple de çalışmıştım. Şöyle göstereyim size. Alize'nin bir ipiyle çalıştım. Şöyle bakın, bu da gayet zarif duruyor. Dilediğiniz iple çalışabilirsiniz. Model çok şık çünkü. Bu şekilde. Başta şunu söylemek istiyorum. Videomu sonuna kadar bir kez izleyip örgüye tekrar öyle başlarsanız bazı püf noktaları verdim aralarda. Onları kaçırmamış olursunuz ve böylelikle daha güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Ve abone olup bildirimlerinizi de açarsanız, takıldığınız noktalarda da yorum kısmından bana yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Dilerseniz başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Evet, eldivenimize 41 zincir çekerek başlayacağız. Bakın şöyle ipimizi tutuyoruz. Şuradan tığımı şöyle geçirip hemen çevirdim. Şimdi buradan tutuyorum ve tekrar oluşturduğum halka içerisinden sabitliyorum. Şimdi bunu saymıyoruz. Buradan şu şekilde 41 tane zincir çekeceğiz. Çok fazla sıkmadan yavaş yavaş şöyle bol vererek 41 zincirimizi çekip gelelim. Evet, 41 zincirimi çektim geldim. Şu şekilde hemen bir diptekine değil, bir yandakine, hemen bir yandakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen bir yandakine sık iğne yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde zincirlerimizin üzerine birer tane sık iğne yapacağız. Sıramızın sonunda 40 tane sık iğnemiz olacak. Sıramı tamamlayalım. Dönüşü tekrar göstereceğim. 40 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, zincirimin sonuna geldim. Bakın sondaki zincirimin de hemen içerisine bir sık iğne yaptım ve bir zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Bakın şimdi şuradaki buğday başağı şeklimizden hemen bir tanesine sık iğne yapıyoruz. Hemen tek kanadına tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen bir yandakine tek kanadına bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde de tek kanatlarına batarak bu şekilde sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, böylelikle sıramın sonuna geldim. Bakın sondakine de hemen bir sık iğne yaptım ve bir zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde bakın buğday başağı olan şeklin hemen bir kanadından yine sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Böylelikle sıramızı tamamlayacağız. Başka bir teknik yok. Böyle devam edeceğiz. Tamamlayıp gelelim. Evet, ben şöyle örgümü tamamladım. Şöyle sayacak olursak başladığımız noktadan itibaren 23 sıra ördüm.
Bileğinize ölçerek örebilirsiniz. Santim ölçüsü olarak da şöyle hemen bakıyoruz. Santim olarak da hemen hemen yaklaşık 16 santim örmüşüm. Burada bileğinize ölçerek yapabilirsiniz. Şu şekilde elinizi koyduğunuzda şöyle bir sırada birleştirmeyi sayacağız. Bakın şöyle. Şöyle ideal oldu. Zaten esniyor biraz da. Şöyle esnediği için. Şimdi dilerseniz birleştirme kısmına geçelim. Şöyle hemen şöyle bir zincir çekiyoruz. Pardon, zincir çekmeden şöyle zincirimizi çekmeden birleştirmemizi yapalım. Bakın hemen bir karşıdan alıp bir zincirimizin içinden geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bakın bir kanattan alacağız. Hemen bir karşı taraftan alacağız. Ve sık iğne yapacağız. Birleştireceğiz. Tekrar bakın bizim taraftaki kanadından alıyoruz. Yani şu buğday başağının bir kanadını alıyoruz. Bir karşıdakini alıyoruz. Bu şekilde eldivenimizi birleştiriyoruz. Eldivenimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Belli bir noktaya kadar eldivenimizi bu şekilde birleştireceğiz. Bakın şu şekilde bütünlüğü bozulmamış oluyor. Şöyle örgümüzü çevirdiğimizde de herhangi bir farklılık gözükmeyecek. Tamamlayıp gelelim. Evet, eldivenimi birleştirdim. Bakın şöyle yaklaşık 5,5 santim 6'ya yakın bir boşluk bırakacağız. Şöyle oraya kadar birleştirdim. Şimdi burada bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Şöyle iplerimi saklayacağım. Görüntü olarak bir görün. Şöyle olacak. Bakın. Beyaz kısmı da şuradan gözükecek. Evet, bu şekilde 2 tane hazırlayıp gelelim. Evet, şimdi örgümüzün krem rengi kısmına geçeceğiz. Bakın şöyle açıklık olan yere kadar katladım şu şekilde. Ve şöyle ipimizi hemen şu noktadan şöyle bir zincir çekerek şuraya sabitliyorum. Bakın şöyle şuradan bir noktadan hemen şöyle ipimi sabitledim ve 3 tane zincir çekiyorum ve başını alarak şuradan hemen bakın şu zincir başına hemen tek bir ipe tutturuyoruz. Bakın şu şekilde diğer taraftan gözükmemesi için. Bakın bu şekilde tekrar arada 2 zincir, bir sonrakine hemen bakın şuraya hemen şöyle yine ikili trabzan, tekrar 2 zincir, hemen diğer yandakine şu noktalarına batıyoruz. Bakın şu noktalarına birer tane bu noktalarına batıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz. Toplamda bu şekilde 24 tane kutucuğumuz olacak. Başa kadar gelelim. Bitiş noktasında birleştirmeyi göstereyim. Evet, 22.'yi yaptım. Bakın 23.'yü hemen şöyle şuradan başladığımız noktadan yine diğer taraftan çıkmayacak şekilde bir noktadan batıyoruz. Şöyle batıyoruz. Şöyle arada 2 zincirimi çektim. Hemen şöyle bir noktadan batarak bakın şöyle hemen ikili trabzanımı yaptım. Bakın şöyle hemen 2 tane zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğumuz kutucuğun içerisine evet 4 zincir çekerek sıramızın üstüne bir üst sıraya çıkıyoruz. Bakın şimdi burada hemen başına aldık ve ikili trabzanımızı yaptık. Aynı kutucuğun içerisine yaptım bakın. Şimdi tekrar
hemen başına aldım. Bir kutucuğa atlıyorum. Diğer kutucuğa bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın tekrar şurada 2 tane zincir yapıyorum. Aynı kutucuğa tekrar ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir yandakine atlıyoruz. Diğerine bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada yine 2 tane zincirimizi çektik ve aynı yere bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane atlayıp diğer kutucuğumuza ikili trabzan yapıyoruz ve 2 zincir çekerek aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde şöyle V'ler elde edeceğiz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın sıramızın sonunda bir tane arada kutucuğumuz kaldı. Şimdi burada hemen ilk başladığımız noktaya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve tekrar 4 zincir çekiyorum ve aynı hemen dipteki kutucuğumuza bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın buraya atlıyoruz. Hemen V yaptığımız kısma ikili trabzan yapıyoruz. Ve arada 2 zincir çektik. Yine aynı yere bir ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar V yaptığımız kutucuğun içerisine geldim ve 2 zincir çektim. Yine aynı yere bir V yaptım. Bakın arada 2 zincir çektim. Hemen bir yandakine, bakın arada boşluk olmadığı için direkt atlıyoruz ve 2 zincir çekerek hemen aynı yere bir V daha yapmış oluyoruz. Aynı kutucuktan bir tane daha yapmış oluyoruz. Tekrar bir yandakine 2 zincir yapıyoruz ve hemen şu şekilde bakın devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, böylelikle sıramızın sonuna geldim. Bakın sondaki kutucuğumuza hemen bir ilmek kaydırma yaptım. Bakın burada 3 tane zincir çekiyorum ve hemen aynı yere bir ikili trabzan yapıyoruz. Arada yine 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki kutucuğumuza geçiyoruz direkt. Hemen 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz ve tekrardan aynı kutucuğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi bir yandakine yine arada zincir yok. Direkt hemen bir ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Hemen aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar bir kez daha gösteriyorum. Hazırladığımız kutucukların içerisine ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Hemen bir ikili trabzan daha yaptım. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, böylelikle sıramın sonuna geldim. Bakın yine aynı şekilde başladığımız ilk zincirin tepe noktasına bir tane ilmek kaydırma yaptım. Hemen bir tane de şu boşluğumuza bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle ve 3 zincirimi çekerek yukarıya çıkıyorum. Bakın 3 zincirimi çektim. Tekrar aynı kutucuğa 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bir de zincirimizi sayıyoruz. Arada tekrar yine 2 tane zincirim. Aynı yere 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bakın bir üst sıramızda böyle devam ediyoruz. Şimdi tekrar bir sonraki zincirimize 1 2 3. Evet, böylelikle sıramızın sonuna geldik. Bakın hemen şurada başladığımız zincirin tepe noktasına bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen bir de şu zincir boşluğumuzun içerisine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve 3 zincir çekerek bir sonraki sıramıza başlıyoruz. Şimdi buraya aynı yere 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz.
Hemen yine aradaki zincirimiz. Hemen aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Bakın üçlü grup halinde yapıyoruz şimdi de. Hemen bir sonraki zincirimize bakın şöyle ikili çalıştığımız yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Üçerli gruplar halinde tamamlayıp sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramı da tamamladım. Bakın hemen şuradaki yine zincirimize hemen bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen bir sonraki kısma da yine ilmek kaydırma, bir tane de zincirimizin içerisine ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve aynı yere bu sefer 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bir de zincirimiz 4 tane. Ve yine arada 2 zincirimiz ve aynı yere yine 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Ve 4. Bakın bu şekilde 2, 3 ve 4 oldu. Şimdi tekrar diğer zincirimizin hemen içerisine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Dilerseniz bu sırayı da üçerli yapabilirsiniz. 2 zincir hemen aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 4. Evet, burası da dörtlü gruplarımız. Bu şekilde tamamlayıp gelelim sıra sonuna kadar. Evet, böylelikle sıramın sonuna geldim. Bakın hemen şöyle bir tane ilmek kaydırmamı yaptım ve bir tane zincir çektim. Bakın kesmeden size göstermek istiyorum. Şimdi şöyle çok fazla gözükmesini isterseniz şu kısmı biraz yukarıdan kapatabilirsiniz. Şöyle falan yapıp öyle başlayabilirsiniz. Ama ben böyle az gözükmesini istedim. Zaten elimize takıldığında şu şekilde iki tanesi hemen hemen gözükecek. Bakın şu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle ben şurada dikkat etmemişim. Bakın beyaz ipleri gözüküyor. Ama ben buralara ince dikeceğim. Sorun olmaz. Ama siz dikkat ederseniz daha iyi olur. Bakın buralarda yok ama burada demek ki dikkat etmemişim. Burayı daha uzun da çalışabilirsiniz. Şuradaki kutucukları daha çok uzatabilirsiniz. Veyahut da şu grupları mesela bir sonrakinde de beşli yapıp şuraya kadar gelebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben eldivenimi bu şekilde tamamladım. Bir tane zincirimi çektim ve hemen ipimi keseceğim. Şöyle ipimizi kesip arkadan gizleyelim. Şöyle arkadan ipimizi sabitleyerek saklayalım. Sabitleyerek ipimi. Evet, eldivenimi bu şekilde bakın tamamladım. Şöyle görüntü olarak bakın. Böyle gayet şık. Aynı şekilde diğer eşini de aynı şekilde bu şekilde örelim. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi beyaz kısmın daha fazla gözükmesini isterseniz şu kısmı biraz daha yukarıdan tutabilirsiniz. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Bakın ben şöyle Alize'nin ipiyle çalıştım. Hemen size o modelini göstereyim. Biraz daha zarif oldu. Şöyle bakın. Bu da gayet güzel, şık oldu bence. Dilediğiniz iplerle aynı şekilde bakın aynı şekilde aynı mantıkla öreceksiniz. Tekrar beyaz kısmı ya da krem rengi kısmı çalışacaksınız. Bakın diğerini de diğer elime takayım. Farkı görün. Şöyle.
Tabii bordonun asaleti başka. Ben bordoyu çok severim. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde örebilirsiniz. Şimdi diğer eşini de örelim. Tamamlayalım. Bu şekilde diğer eşini de örüp kullanıma hazır. En son ben fotoğrafını çekip yayınlayacağım sizler için. Anlatımım bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projelerimden haberdar olabilirsiniz. Takıldığınız bir nokta olursa yazarsanız mesaj bölümünden elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bu şekilde eldivenimiz hazır. Hepinize kolay gelsin.